Merhaba örgü severler. Pembe Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hem kız hem erkek bebekleriniz için uygulayabileceğiniz çok güzel bir süveter çalışması anlatacağım. Süveterime iki parça olarak başlayacağız. Parçalarımızı ayrı ayrı öreceğiz. Ön parçamızda lastik kısmından başlayıp yukarıya doğru haroşalarla devam edeceğiz. Daha sonra bir parçamızı, sonrasında ise diğer parçamızı örüp tamamlayacağız ön kısmımızı. Sonra arka kısmımızı öreceğiz. Yine lastikle haroşa ve modelimizi kuracağız ve tamamlayacağız. Sonrasında en sonda da birleştirdikten sonra ise şu yaka kısmımızı yapıp haroşalarla tamamlayacağız. Sonrasında da iki düğmemizi dikip süveterimizi tamamlayacağız. Süveterimde bebe yünü kullandım. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. Benim ipliğim Kartopu Baby One 100 gram 250 metre ölçüsünde antipilik özellikle bir iplik. K493 aynı renkte örmek isteyenler için 2 yumaktan bu kadar kaldı. Yani toplamda 2 yumak almanız gerekli. Ve 4 numaralı şiş kullandım. Sizler de orta kalınlıkta bebe yünleriyle beraber yapabilirsiniz. Alize Baby Best, Kartopu Baby One ya da Nako Elite gibi iplerle yapabilirsiniz. Ben 4 numaralı şiş kullandım dediğim gibi, sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Genişlik ise 28 santim oldu. Boy 34 santim. 1-1,5 yaş ölçüsündeki bebekler için uygundur. Eğer daha büyük yaştaki bebekleriniz için yapmak istiyorsanız ilmek sayınızı arttırmanız gerekli ya da daha kalın bir ip tercih ederek de daha büyük yaş bebekleri için yapabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hazırsanız yeleğimizin yapımına geçelim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi yeleğimizin yapımına geçelim. Süveterimize başlangıç aşamasında lastik örgü ile başladım. Ve toplamda 68 ilmeğimi 4 numaralı şişime attım. Yine sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre ya da ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Benim elim biraz sıkıcı olduğu için genellikle yarım numara fazla şiş numarası kullanıyorum. O yüzden Kartopu Baby One ipimizi 4 numaralı şiş ile başladım. 68 ilmeğimizi attıktan sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek düz örgüyle beraber örgüme başladım. Lastik örgümüzü 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde yapıp ilerledim. Yine ön sıraya geldiğimde düz gördüğüm ilmeği düz, ters gördüğüm ilmeği ters örerek lastik örgümü ilerlettim. Ve toplamda 11 sıra ördüm. Ve modelimin ön yüzündeyim. Şimdi düz örgülerle beraber modelime devam ediyorum. 68 ilmeğimi önden düz, arkadan ters örgü örerek haroşalar elde edeceğiz ve kol altının olduğu yere kadar ve örneğimizi, kahve çekirdeği modelimizi yapmaya başlayıncaya kadar modelimize haroşa örgülerle devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ilerletelim. Sıra sonuna kadar geldim ve örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde de ilmeklerimi yine düz örgü olarak örüyorum. Ben haroşalarımı elde etmek için her iki yüzü yani hem önden hem arkadan düz bir şekilde örerek elde ediyorum. Ama sizler haroşalarınızı tersten örerek de elde edebilirsiniz. Yani her iki yüzü ters örgü örerek elde edebilirsiniz.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Modelimizi yukarıya doğru haroşalarla devam ettireceğiz. Bu şekilde ilk haroşa ilmeğimizi elde ettik. İlk haroşa dişimizi elde ettik. Yukarıya doğru ilerleyelim ve kol altına, daha sonra kahve çekirdeği modelimize gelelim. Lastik kısmından sonra haroşa örgülerimizi örmeye başlamıştık. Toplamda modelimizi gelene kadar 41 diş haroşa sırası örüp tamamladım. Ve örgümüzün ön yüzüne geldim. Ve süveterimin ilk önce arka parçasını yapıp tamamlayacağım. Daha sonra ön parçasını yapıp bitireceğim. Şimdi ön yüzündeyim. Modelimi kuruyorum. Modelim için kenarda 5 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki 3 ilmeğimi düz. 1, 2, 3. Sıradaki 3 ilmeğimi ters. 3 düz, 3 ters olarak ilmeklerimi örüyorum. 3 düz, 3 ters. 3 düz, 1, 2, 3, 3 ters. 3 düz, 1, 2, 3. 3 ters. Zeminimizi bu şekilde kuruyoruz. 3 düz, 3 ters. 1, 2, 3. 3 düz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. Bu ilk sırayı birlikte yapmak istedim. 1, 2, 3. Yine 3 ters. 3 düz. 1, 2, 3. Tekrar 3 ters. 1, 2, 3. Şimdi burada 1, 2, 3 tane düz yapacağız. Son 3 ve 5 tane haroşa ilmeğimizi yapmalıyız. Ama burada 6 haroşa ilmek kalıyor. Şimdi ilk önce 3 düzümü öreyim. Daha sonra 2 ilmeğimi bir keseyim ve istediğim ilmeğe indireyim. Yani modelimin uyması için bir ilmek kestim ve 5 ilmek haroşamı ördüm. Arka tarafa geçiyorum. Arka tarafta 5 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5. Sabit olan 5 ilmeğimi ördüm. Daha sonra 3 ters ilmeğimi örüyorum. Arka tarafta en sonda 3 düz örüp tamamlamıştım. Ön yüzde, arka tarafta ters olarak öreceğim. Ön yüzde ters olarak örmüştüm. Arka tarafta düz olarak öreceğim. 3 düz, 3 ters olarak yine arka tarafı tamamlayacağım. İlmekleri gördüğüm şekilde öreceğim. 3 düz, 3 ters. 3 düz, 3 ters şeklinde bu sıramı da tamamlayacağım. Arka sıramı örüp tamamladım ve tekrar ön yüze geldim. Şimdi ön yüzde 5 ilmeğimiz sabit. Haroşa olarak yukarıya doğru öreceğiz. 3, 4, 5. Sıradaki 3 düz ilmeğimizin 3. ilmeğini sağ şişimizle alıyoruz. İlk 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. Burada 2 ilmeğimiz kaldı.
İlk ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra bir ilmek doluyoruz ve bir ilmek düz daha örüyoruz. Tekrar 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 3 düzümüzün olduğu yere geldik. 3. ilmeğimizi alıyoruz sağ şişimizle. İlk 2 ilmeğin üstünden şöyle geçiriyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra bir doluyorum ve bir düz örüyorum. Tekrar 3 ters örüyorum. Sıradaki 3 düz ilmeğimin üçüncüsünü alıyorum tekrardan. Şöyle. İlk 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. Birinci düz ilmeğimi örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar 3 ters ilmek örüyorum. Üçüncü düz ilmeğimi ilk 2 düz ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum. Daha sonra yine 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimin düz ilmeğimin üçüncüsünü üstünden geçiriyorum 2 ilmeğin. Birincisini düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum ve 3 ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimin tamamına modelimizi uyguluyoruz. Tekrar bir düz, bir dola, bir düz, 3 ters, tekrar 3 düz ilmeğin üçüncüsünü 2 ilmeğin üstünden geçir. Bir düz, bir dola, bir düz. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar birlikte yapalım bu sırayı. Tekrar 3 ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. 3 ters örüyorum. 3 düz ilmeğin üçüncüsü 2 ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bir düz, bir dola, bir düz. Tekrar 3 ilmek ters. Burada tekrar 3. ilmeğimi üstünden geçiriyorum. Bir düz, bir dola, bir düz ve 5 ilmek haroşamızı tamamlıyoruz ve sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Sıramızın arka tarafında ise ilk 5 ilmeğimizi haroşa ilmek olarak tekrardan örüyorum. Daha sonra 3 ilmek düzümüzün olduğu yere geldik. Yani ilmeğimizi doladığımız yere. Ne yapacağız? Ters öreceğiz. İlk ilmeğimi ters örüyorum. İkinci ilmeğimi doladığım ilmeğimi ara kısmından boşluklu olarak şöyle ters örüyorum. Tekrar bir ilmek daha ters. 3 ilmek düzümü örüyorum. 3 ilmek tersimi örüyorum. Orada boşluk oluşacak. Tekrar 3 ilmek tersimin olduğu yere geliyorum. İlk ilmeğimi ters ördüm. Şöyle göstereyim. İkinci ilmeğimi şu ara kısmından geçiriyorum. İlmeğimi atıyorum ve çıkartıyorum. Ve sonraki ilmeğimi de ters örüyorum. Daha sonra 3 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 3 ilmek ters örüyorum. Yine boşluklu şekilde. Sıra sonuna kadar 3 ilmek düz, 3 ilmek ters olarak ilerliyoruz. Doladığımız ilmekleri de şu şekilde ara kısmından geçirerek örüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Ön yüzünde 5 ilmek haroşama örüyorum. 2, 3, 4, 5. Ve ilk kahve çekirdeği modelimizi yaptık. Ve şimdi sırada 3 düz, 3 ters olarak öreceğiz. Bu sırada
herhangi bir şekilde az önceki düz sıramızda yaptığımız çalışmayı yapmayacağız. Önden ilmeklerimi 3 düz 3 ters öreceğim. Yine arka tarafa geldiğimde ilmekleri gördüğüm şekilde 3 düz 3 ters öreceğim. Kenarda da 5'er ilmek sabit olan haroşa ilmeklerimiz var. Onları da örüp tekrar ön yüze geleceğim. Ön yüzde sizlere kahve çekirdeği modelimi tekrardan uygulamasını göstereceğim. Tekrardan ön yüze geldim. Bir sıra 3 düz 3 ters, arkadan da bir sıra 3 düz 3 ters olarak örüp tamamladım. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Kenardaki 5 ilmek haroşamı örüyorum. 3 ilmek düzümü yine 3. ilmeğini ilk 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. 1. ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi doluyorum ve 3. ilmeğimi yine düz örüyorum. Yani doladığım ilmekle beraber 3 düz ilmeğim oldu. Aradaki 3 terslerimi örüyorum. Tekrar düzümün olduğu yere geldim. 3. ilmeğimi üstünden atlatıyorum 2 ilmeğin. 1. ilmeği örüyorum. 1 doluyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Tekrardan 3 ters örüyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğe 3. ilmeğe ilk 2 ilmeğin üstünden ilmeğimiz şöyle üstünden geçiriyoruz. Sıradaki bir düz ilmeğimi ördüm, doladım, sıradaki diğer düz ilmeğimi ördüm. Tekrar 3 ters ilmeğimi ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir ilmek düz, bir dola, bir ilmek daha düz ve 3 ilmek ters. Ön yüzdeki ilmeklerimi tamamladım ve örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde 5 ilmeğimi haroşa örüyorum. 2 4 5 ve şimdi 3 ilmeğimi ters öreceğim. İlk ilmeğimi ters ördüm. Doladığım ilmeği ara kısmından yine ters aldım. Daha sonra sıradaki ilmeği ters ördüm. 3 ilmek tersimi tekrardan örmüş oldum. 3 ilmek düzümü örüyorum. Sıradaki 3 ilmek tersimi örüyorum. 3 ilmek düzümü örüyorum. Yani bu 3 ilmek ters, 3 ilmek düz kavramı hiçbir şekilde değişmiyor. Ön tarafta kestiğimiz kahve çekirdeği modeli için 2 ilmeğin üstünden geçirip kestiğimiz ilmeği tekrardan dolayarak ve arka tarafta örerek yine 3 ilmeğe çıkartıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Daha sonra ön sıramıza geliyoruz. Ön ve arka sırada 3 ilmek düz 3 ilmek ters yapıyoruz. Sonra tekrar ön yüze geldiğimizde aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sürekli bu şekilde işlemimizi tekrarlıyoruz. İstediğimiz boyuta gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Yukarıya doğru omuz kısımlarımıza kadar örgümüze devam edelim. Şöyle ön taraftan da sizlere göstereyim nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. 10 adet kahve çekirdeği modelimizi yukarıya doğru yapıp ilerledik ve şu köşe noktasından da saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 diş haroşa sırası oldu. Ve şimdi omuz kısmımıza geldik. Omuz kısmımızda ilmeklerimizi ayıracağız ve ense kısmımızı keseceğiz ve omuz kısımlarımızı da örerek kesim tekniğiyle beraber kapatacağız. Şimdi ilmeklerimi örüyorum yönüne göre. Yine aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum. Toplamda yaka için omuz için 21 ilmeğimizi örüp
tamamlayacağız. Şimdi 2 4 5 ilmeğim haroşa örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Hemen bir bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 17 18 19 20 21. Bir tane tersimi aldım. 21 ilmeğimi ördüm. Ve geri dönüyorum. İlk sıramı örmüş oldum. Arkada ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Düz olarak 3 ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra yine 3 ilmeğimi örüyorum. Düz olarak 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 5 ilmek haroşa örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Daha sonra ön yüze geliyoruz. Ön yüzde ikinci sıramızı tamamladıktan sonra üçüncü sıramıza geliyoruz. Yine 5 ilmek haroşamı örüyorum. 3 4 5. Şimdi modelimi kurmam gerekiyor. Sırayı takip ettiğimi de. Üçüncü ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Bir dola, ikinci ilmeğimi de düz örüyorum. Daha sonra 3 ters örüyorum. Tekrar üçüncü ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden geçirip örüyorum. Modelimi yukarıya doğru takip ediyoruz. Tekrar üçüncü düz ilmeğimi üstünden geçiriyorum. İlk ilmeğimi düz, bir dola, bir düz ve bir ters olarak tamamlıyorum. Dördüncü sıramıza geldim. Son sıramızı örüyoruz. Bir ilmek düzümü aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Doladığım ilmek de dahil. Kestiğim ilmeği bir sonraki arka sırada tekrar örüp tekrar 3 ilmek olarak örüyorum. Üç ters ve 5 ilmek haroşa olarak örüp dördüncü sıramızı da tamamladım. Ön yüze geldik. Şimdi ön yüzde ilmeklerimin tamamını kapatacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bu şekilde 21 ilmeğimizin tamamını tek seferde kapatım omuz kısmımızı tamamlıyoruz. Kesim işlemimizi tamamlayalım. Omuz kısmımızın kesim işlemini tamamladık. İpimizi biraz uzunca bıraktık. Şimdi yine ipliğimizi alıyoruz. Şimdi şu ensedeki ilmeklerimizi keseceğiz. 21 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi kesip tamamlayacağız. Hemen şöyle alalım ilmeğimizi. Düz bir şekilde ilmeklerimi keseceğim. Gördüğünüz gibi sıradaki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum.
Bu şekilde 21 ilmek kalana kadar ense bölümündeki ilmeklerimizi kesiyoruz. Çok sıkı kesmemeye gayret edelim ki daha düzgün bir çalışma olmuş olsun. Şöyle bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirip kesim işlemimizi hem ilmeklerimizi örüp hem keserek devam ediyoruz. Toplamda diğer omuz kısmında da 21 ilmeğimiz kalacak. Daha sonra orayı da 4 sıra örüp tamamlayacağız. Hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmeğimiz kaldı. Şunu geri alalım. Çünkü en son ilmeğimiz ters. Ters şekilde örelim ki bozulmasın. Daha sonra kesiyorum. Kesim işlemimi tamamladım. Şimdi ilmeklerimi yine yönüne göre örüyorum. 3 düz, 3 ters olacak şekilde. Kenarda da 5 ilmek haroşamızı örerek sıramı tamamlıyorum. Bu bizim ilk sıramız oluyor. Arka tarafta da ikinci sıramızı tamamlayacağız. Yine ön tarafa gelecek üçüncü sıramız. Arka tarafta dördüncü sıramız. Ve tekrar ön yüze geldiğimizde tüm ilmeklerimizi tek seferde kapatacağız. Ve böylelikle arka kısmımızın her iki tarafındaki omuz kısmımızı yapıp tamamlayacağız. Süveterimizin arka kısmını tamamladım. Kesim işlemleriyle beraber kahve çekirdeği modelimizi tamamladık. Şimdi ön parçamızı örmeye başlayacağız. Ön parçamızı da yine arka parçamızda olduğu gibi öreceğiz. Ben daha öncesinde hazırladım. Yine ön parçamızı da 68 ilmekle başladım. Daha sonra 2 düz 2 ters lastik örneğiyle beraber 11 sıramı devam ettirdim. Sonrasında ise haroşa ilmeklerimi örmeye başladım. Toplamda 41 diş haroşa sırası ördüm. Daha sonrasında ilmeklerimi ayırdım örmek için. İlk önce bu tarafı, daha sonra diğer tarafı öreceğiz. İlk öreceğimiz taraftaki ilmek sayımız 37, diğer taraftaki öreceğimiz ilmek sayısı 31. Daha sonrasında burayı tamamladıktan sonra ilmek çıkartarak yine diğer tarafı da 37'ye tamamlayacağım. Yani öndeki patlarımızı. Şimdi hemen köşe kısmından modelimizi, kahve çekirdeği modelimizi uygulayarak başlayalım. 5 ilmek kenarda haroşamız vardı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşamı ördüm. 3 düzüm örüyorum. 1, 2, 3 düz. 3 ters. 1, 2, 3. 3 düz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. 3 düz. Tekrardan 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. 3 düz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. Hemen bakalım. 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz diğer tarafta kaldı. Şimdi bir düz ilmeğimi örüyorum ve 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Şimdi buradaki ilmeklerimi başka bir şişe geçireyim. Diğer tarafta kalan ilmekleri bir ayrıca geçirdim. Sizler isterseniz bir şişede geçirebilirsiniz. Şöyle şu şekilde geçirdim ve örgümüzün arka tarafına geldim. İlk önce 37 ilmeğimizin olduğu yeri örüp tamamlayacağım. Şimdi kenardaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. Bir tersim var. Örüyorum. Daha sonra 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 3 ilmek ters. Ön tarafta düz ördüğüm ilmekleri arka tarafta ters örerek tamamlıyorum. 3 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1, 2, 3 ters. 3 düz, 3 ters. 3 düz, 3 ilmek ters. Daha sonra 5 ilmek kenar haroşamızı örüp tamamlıyorum. Sonrasında tekrar ön yüze dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi burada hemen modelimizi kurmaya başlayacağız. İlk 5 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Modelimizin zeminini kurmuştuk. Şimdi kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. Modelimizi nasıl uyguluyorduk? 3 düz ilmeğin üzerinden 3. düz ilmeğimizi alıyoruz. İlk 2 ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Daha sonra sıradaki düz ilmeği örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Sonrasında 3 ters örüyorum. Tekrar ipi diğer tarafa alıyorum. 3. düz ilmeğimizi alıyoruz. İlk 2 düz ilmeğin üstünden geçiriyoruz. İlk ilmeğimi örüyorum, doluyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 3 ters örüyorum. Sonrasında sıradaki 3 ilmeğimin 3. düz ilmeğini alıyorum, üstünden geçiriyorum. Bir düz ilmek örüyorum, doluyorum, bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra 3 ters örüyorum. Sonrasında 3 düz ilmeğimi yine 3. düz ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz ilmek daha örüyorum. Daha sonra 3 ters, bir düz ve 7 ilmek haroşamızı örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek düzümü tersimi örüyorum. Daha sonra 3 ilmek düz ve 3 tersimin önden düz ördüğüm ilmekleri birinci ilmeğimi ters örüyorum. Doladığım ilmeği ara kısmından girerek ters örüyorum. Daha sonra bir ilmek daha ters. Sonrasında 3 ilmek düz. Sonrasında 3 ilmek ters. Sonra tekrar 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. Sonrasında 5 ilmek haroşamı örüyorum.
Böylelikle modelimizi ilk kahve çekirdeğini yapıp tamamladık. Tekrar ön yüze geldik. Toplamda önden bir sıra ördük. Arkadan ikinci, üçüncü ve dördüncü sıramız. Şimdi 5. sıramıza geldik. Tekrar 5 ilmek haroşamı örüyorum kenardaki. 2, 4, 5. Sonrasında 3 ilmek düzüm öreceğim. 3 ilmek tersimi öreceğim. 3 ilmek düzüm öreceğim. 3 ilmek ters. Üç ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Ve 7 ilmek haroşa olmak üzere tamamlıyorum. Daha sonra tekrardan arka yüze geliyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi yönüne göre örüp tamamlıyoruz. İlk kahve çekirdeği modelimizi yapıp tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi kahve çekirdeği modelimizi yaptıktan sonra örmeye devam ettik ve 3 diş haroşa sırası ördük. Şimdi burada yine modelimizi tekrardan yapacağız ve burada düğme iliğimizi açacağız. İlk düğme iliğimizi birlikte açacağız. Ne yapıyorduk? Kenar 5 ilmeğimizi örüyorduk haroşa olarak. Daha sonra şurada 3 düz ilmeğimizin üçüncüsünü alıyorduk. 2 ilmeğin üstünden atlatıyorduk. Daha sonra ilk ilmeğimizi örüp bir dolayıp bir düz örüyorduk. Sonrasında 3 ters ilmeğimizi örüyorduk. Sonra 3 düz ilmeğimin üçüncüsünü 2 ilmeğin üstünden geçiriyoruz. İlk ilmeğimi düz, bir dolap, bir düz. Kahve çekirdeği modelimizi yapıyoruz. Daha sonra yine 3 ters ilmeğimi örüyorum. Sonrasında tekrar 3. düz ilmeğimi 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. İlk ilmeğim düz, bir dola, bir düz daha ve 3 ters. Daha sonra 3 düz ilmeğimin üçüncüsünü yine 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dolap, bir düz ör. Tekrar 3 ters örüyorum. Sonrasında bir düz örüyorum. Şimdi burada 3 haroşa ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir doluyorum ve ilmeğimi 2 ilmeğimi bir örüyorum ve 3 örüyorum tekrardan 3 haroşa. Arka tarafa geliyorum örgümün. Örgümün arka tarafında ise yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. Kestiğim ilmeği doladığım için herhangi bir ilmek azalmamız olmuyor. Ara kısmından şişimizi geçirdiğimizde ilmeklerimi örmüş oluyorum. 7 ilmek haroşamı ördüm. 1 ters örüyorum. 3 düz örüyorum. 3 ters örüyorum. Doladığım ilmeği de ara kısmından geçirerek ters örüyorduk. Tekrar 3 düz örüyorum. 1 2 3 3 ters örüyorum. 3 düz örüyorum. 3 ters örüyorum. 3 düz örüyorum. Tekrar 3 ters.
ve 5 ilmek haroşamızı örüp sıramızın arka tarafını tamamlıyoruz ve ilk düğme iliğimizi de açmış oluyoruz. Ön yüze geliyoruz ve modelimizi devam ettiriyoruz yukarıya doğru. 8 diş haroşa sırası arayla ikinci düğme iliğimize kadar örüyoruz. Birinci düğme iliğinden sonra toplamda 8 diş haroşa sırası ördüm. Ve şimdi önden yine örüp haroşalarımızın olduğu noktaya geldim. Ve şimdi 3 diş 3 ilmek 1 2 3 ilmek haroşamı örüyorum. Daha sonra bir doluyorum. 2 ilmeği bir kesiyorum. Diğer geri kalan ilmeklerimi de haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka tarafa geliyorum. Arka tarafta ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Doladığım ilmeği de haroşa olarak örüp ikinci düğme iliğimizi açmış oluyoruz. Toplamda 2 düğmemiz olacak. Daha sonra ilmeklerimizi yönlerine göre örüp sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizi takip ediyoruz. Sıra başına kadar 3 düz 3 ters olarak örüp tamamlıyoruz. Beş adet haroşa ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Ve ön tarafa geldim. Ön tarafta yine modelimi takip ediyorum ve toplamda 4 sıra örüyorum. 5. sırayı da örüp tamamlıyorum. Ve daha sonra yaka kısmından kesim çalışmalarımıza başlayacağız. 5 sırayı örüp tamamladım ve arka tarafa geldim örgümün. Şimdi buradaki haroşa ilmeklerimizi tek seferde keseceğiz. Daha sonra ilmeklerimi yine kademeli olarak yukarıya doğru kesmeye devam edeceğim. Kesim işlemlerimi arka tarafta yapacağım. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 sıradaki ilmeğimizi ters örmemiz gerekiyor. Örüyoruz ve 7 ilmeğimi tek seferde kestim. Daha sonra ilmekleri yönüne göre örüp tamamlıyorum. Modelimizi yukarıya doğru devam ettiriyoruz. Üç düz, 3 ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Üç ters ve 5 ilmek haroşamı örüyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geliyorum. İpimi alayım. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde yine modelimi devam ettirip sıra sonuna kadar geliyorum. 3 4 5 ilmek haroşamı örüyorum ve kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. 3 ters
3 düz ilmeğin üçüncüsünü alıp 2 ilmeğin üstünden geçirip bir düz, bir dola, bir düz şeklinde örüyoruz. Tekrar 3. düz ilmeğimizi ilk 2 ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bir düz, bir dola, bir düz. 3 ters ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 3. düz ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp ilmeklerimi örüyorum. Daha sonra 3 ters ve bir düz şeklinde ilerliyoruz. Örgümün arka tarafına geliyorum. Arka tarafında ise ilmeklerimi 3 ilmek kesiyorum. Birinci ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. Örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Şöyle. 1 2 3. Daha sonra modeli takip edip örgümüze devam ediyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Daha sonra ön yüzden yine sıramızı tamamlayıp arka tarafa geliyoruz. Örgümün arka tarafına tekrardan geldim. İlmeklerimi alıyorum. 2 ilmeğimi aldım. Bir dakika, şöyle düz olarak alalım. İkinci ilmeğimi yine yönüne göre alıp örelim. Ters olarak ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatarak keselim. İlmeğimiz çıktı. Şöyle. Yine ters olarak sıradaki ilmeği örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatarak keseceğiz. Kesim işlemimizi yaptık. Daha sonra ilmeklerimizi yine yönlerine göre örüp sıramı tamamlıyorum. 3 düz, 3 ters olacak şekilde örüyoruz. Bu sırada da arka tarafta, ters tarafta 2 ilmeğimizi kesip sıramı o şekilde tamamladım. 5 ilmek haroşayla beraber sıramı tamamladım. Daha sonra ön yüze geldim. Ön yüzde tekrardan sıra sonuna kadar örüp modelimi tamamlıyorum. Örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. Şöyle ipi diğer tarafa geçireyim. Daha kolay olması açısından. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Daha sonra sıradaki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Daha sonra yine modelimi takip ediyorum. Yani ilk sırada 7 ilmek, daha sonraki sırada 3 ilmek, sonraki sıralarda 2'şer ilmek kesim çalışmamızı yaptık. Sıramızı takip ediyoruz. İlmeklerimizi yönlerine göre örüp modelimizi devam ettiriyoruz. Sadece arka tarafta kesimlerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi ön tarafta herhangi bir kesim çalışması yapmadım. Şimdi tekrar ön tarafa geldik. Ön tarafta ilmeklerimi yine sıra sonuna kadar öreceğim. Ön yüzden ilmeklerimi örüp tekrar arka tarafa geldim. Şu an ilmek sayım 23. En son 2 kez kesmiştik. Şimdi birer kez kesmeye başlayacağız. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum.
arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi yönlerine göre örüp tamamlıyorum. Arka tarafı ördüğümüzde omuz kısmında 21 ilmek bırakmıştık. Yine burada da ilmek sayımızı 21'e indireceğiz. Sıramızı 5 ilmek haroşayla tamamladım. Daha sonra ön tarafa geliyorum. Ön tarafta modelimi takip ediyorum. 2 4 5 haroşamı ördüm, 5 ilmek haroşamı kahve çekirdeği modelimi takip ederek örüyorum. Tekrar modelimi devam ettiriyorum. Tekrar üçüncü kez modelimi yapıyorum. Ve son 2 ters ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Daha sonra örgümün arka tarafına geliyorum. Arka tarafında ise 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Daha sonra ilmeklerimi yine yönüne göre örüp sıramı tamamlıyorum. Böylelikle son kez kesim işlemimizi yaka kısmında yapmış olduk ve toplamda ilmek sayımızı 21'e indirdik. Son 5 ilmeğimizi de haroşa örerek sıramızı tamamladık. Şimdi 21 ilmeğimizi böyle 3-4 sıra kadar örelim. Daha sonra kesim işlemimizi beraber yapalım. Yaka kısmımız da bu şekilde. En sonki kesim işlemimizi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası ördüm ve örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi ön yüzünde kesim çalışması yapıyoruz. 21 ilmeğimizi şöyle hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 4 diş haroşa sırası örüp tamamlamış oldum. İlmeklerimi alıyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeği alıyorum. Yine aynı şekilde sıradaki ilmeği alıyorum. Sıradaki ilmeği alıyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ters ilmeklerimi de ters alıyorum. İlmeklerimi yönüne göre kesiyorum. 21 ilmeğimi kesip bir tarafı tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi kesim işlemimizi yapıyoruz. Buradaki kesim işlemimizi yapıp tamamladıktan sonra diğer taraftaki ilmeklerimizi şişe geçirip devam edelim. Süveterimizin bir tarafını örüp tamamladım. Şimdi diğer tarafına örmeye başlayacağız. Buradaki ilmek sayımız 37 idi. Buradaki kalan ilmek sayımız ise 31'di. Şimdi her iki tarafın ilmek sayısını eşitlemem için bu tarafa da 6 ilmek ekleyeceğim. İlmek sayımızı buradaki ilk haroşa kısmından arka taraftan ters taraftan alıp devam edeceğiz. Hemen şu ilk haroşanın olduğu yerden, üst yerlerden, şu üst taraftaki yerlerden 6 ilmeğimizi çıkartacağız. 1 2 3 şöyle 4 5 6. Şöyle 6 ilmeğimi çıkardım. Daha sonra ipimi alıyorum. Şişimi alıyorum ve 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum.
1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir ilmek daha örüyorum. Bu da bizim 7. ilmeğimiz oluyor. Sırada yine aynı şekilde örneğimizi kuracağız diğer taraftaki gibi. Şöyle göstereyim bir saniye. Gördüğünüz gibi bir düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters diye şeklinde. Ama şimdi bu tarafta ileriye doğru kuracağımız için aynı yerin simetriğini yapacağız. Şimdi 7 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 7. Daha sonra bir düzümü öreceğim. Bir düz. 3 tersimi öreceğim. Şöyle. 3 tersimi öreceğim. 1, 2, 3. 3 ters. Tekrar 3 düz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. 3 düz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. 3 düz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. Şöyle. 3 düz. 1, 2, 3. Geri kalan 5 ilmeğimizde haroşa örgü olarak örüyorum. Örgümün arka yüzüne geliyorum. Arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. 5 ilmek haroşa 1, 2, 3, 4, 5. Yine sabit olan 5 ilmeğimizi haroşa olarak örüyorum. 3 ters. Ön tarafta düz örmüştük. Arka tarafta ters öreceğiz. 3 düz. 3 ters. 3 düz. 3 ters. 3 düz. Daha sonra yine 3 ters. 3 düz. 1, 2, 3. 1 adet ters ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra 7 ilmek haroşamı örüyorum. Şöyle düğümleyelim. İpimizi de sabitlemiş olalım. Tekrar ön tarafa geliyoruz. Ön tarafta 7 ilmeğimiz haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir düz ilmeğimiz. 3 ters ilmeğimiz. 1, 2, 3. Şimdi modelimizi yapıyoruz. 3 ilmeğin üçüncüsünü 2 ilmeğin üstünden geçiriyorduk. Bir ilmeğimizi örüyorduk. Daha sonra bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Tekrar 3 ters. Üçüncü düz ilmeğimizi yine tekrardan alıyoruz. 2 ilmeğin üstünden geçirip bir düz, bir dola, bir düz. Tekrar 3 ters. Üçüncü düz ilmeğimi alıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz. Tekrar 3 ters. Ve sonuncu olarak üçüncü düz ilmeğimi alıp tekrardan kahve çekirdeği modelimi yapıp 5 adet haroşa ilmeğimizi de örüp sıramı tamamlıyorum. Daha sonra örgümün arka tarafına geliyorum. Arka tarafında ilmeklerimi yine yönlerine göre örüyorum. 5 ilmek haroşamı ördükten sonra
3 ilmek tersimi öreceğim. Doladığım ilmeği de şu ara kısmından geçiş yaparak boşluklu olarak örüyoruz. Daha sonra 3 ilmek düz, tekrar 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, 3 ilmek ters. Bu şekilde gördüğüm şekilde örüyorum. Bu taraftaki parçamızı herhangi bir düğme ile açmayacağız. Yukarıya doğru yaka kesim noktamıza kadar öreceğiz. Daha sonra yaka kısmındaki ilmeklerimizi beraber kesmeye devam edeceğiz. Sıramı tamamlayayım. Bir ters ve 7 ilmek haroşayla beraber sıramı tamamlayıp örneğimin de kurmuş olduk. Şöyle gördüğünüz gibi kahve çekirdeği modelimizi de kurmuş olduk ilkini. Şu şekilde bu taraf diğer tarafın üstüne gelecek şekilde olacak. Şimdi yaka kısmına kadar örgümüze devam edelim. Diğer parçamızı da ördüm ve kesim noktamıza gelene kadar tamamladım. Ve burada herhangi bir düğmeliği yapmadım. Bu parçamız alt tarafta kalacak. Şöyle düğmelerimizin olduğu taraf şöyle şu şekilde olacak. Ve toplamda 15 diş haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi burada diğer tarafta kesimlerimizi tersten yapmıştık. Burada düz taraftan yapacağız kesimlerimizi. Yani simetrik olarak bu tarafa doğru kesim çalışmalarımızı yapacağız. Geldik şimdi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi kestim. Daha sonra modelimi takip ederek örmeye devam ediyorum. Burada kahve çekirdeği modelimizi yapıyoruz. Modelimi takip ediyorum. Arka tarafta da ilmeklerimi örüyorum. Tekrar ön tarafa kesim çalışması için geliyorum. Model sıramı takip edip tekrar ön yüze geldim. Şimdi ön yüzde bir önceki sırada 7 ilmek kesmiştik. Bu sırada 3 ilmek keseceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğimi yönüne göre örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. 1 örüyorum. 2 örüyorum. 3 ilmeğimi kestim. Tekrar ipimi diğer tarafa alıyorum ve modelimi takip ederek örüyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Arka taraftaki ilmeklerimizi de örüp tekrar ön yüze geliyoruz. Ön yüzde kesim çalışmamızı yapmaya devam ediyoruz. Diğer tarafta 21 ilmeğe kadar kesim çalışmamızı yapmıştık. 7 4 3 7 3 2 2 1 1 şeklinde ilerlemiştik. Yine bu sırada da aynı şekilde her ön yüzde kesim çalışmalarımızı yaparak 21 ilmeğe kadar indireceğiz. Daha sonra 21 ilmeğimizi yaptıktan sonra 2-4 diş haroşa sırası öreceğiz. Modelimizi takip ederek örerek kesim çalışmasıyla beraber diğer taraftaki gibi bu tarafımızı da tamamlayacağız. Daha sonra dikey çalışması ve yaka çalışmasına devam edeceğiz. Şimdi bu tarafı da aynı diğer taraftaki gibi tamamlayalım. Ön parçayı ve arka parçayı tamamlayıp süveterimi bitirdim. Ve iç kısımları yani düz kısımları örneğimizin düz kısımları birbirine bakacak şekilde koydum.
Şimdi ilk önce omuz kısmındaki dikiş çalışmalarını yapacağız. Şimdi kenardaki ilk ilmeğimizi aldık. İğnemize ipimizi geçirdik. En köşedeki kısmı ipimi biraz uzunca bırakmıştım. Sabitliyorum. Şöyle. Daha sonra sırayla şu iç kısımdaki yerlerden şöyle iğnemizi geçirerek dikiş çalışmamızı yapıyorum. Şöyle uç kısımlarındaki kesim noktalarımızdan iğnemizi geçiriyoruz. Sırayla her bir bölüme bata bata ilerliyoruz. Bu şekilde sıra ile ilerleyelim ve omuz dikişlerimizi tamamlayalım. Gayet düzgün bir dikiş çalışmamız olacak. Sizler kendi yöntemlerinizle de dikiş çalışmalarınızı yapıp tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde ilk omuzumu bitireyim. İkinci omuzumuzu da tamamlayalım. Daha sonra kenar dikiş çalışmasına devam edelim. Omuz kısımlarımızı tamamladık ve şimdi kenar kısmımız için dikiş çalışmasına geldik. Ve uzunca bir ip bırakmıştım yine. İlk önce ilk kenar köşesinden sabitlemeyi yapıyorum. Şu şekilde sabitlemeyi yapalım. Daha sonra bir üstteki parçadan en sondaki ilmeğin içinden geçirip üstten çıkıyorum. Daha sonra diğer taraftaki. Daha sonra yine bu taraftaki. Bir üstteki, bir alttaki yerden en köşedeki ilmeğin içinden geçirip çıkartıyorum. Bir bu tarafta, bir üstteki parça, bir alttaki parça. Bir üstteki parça, bir alttaki parça. Bir üstteki parça, bir alttaki parça. Bu şekilde lastik kısmımızı tamamladık. Daha sonra geldik haroşalarımızın olduğu kısma. Kenardaki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Şöyle. Kenarda bir ilmek çıkıntımız var. Çıkıntının içinden iğnemizi geçiriyorum. Daha sonra alttaki parçanın kenar köşesindeki çıkıntıdan geçiriyorum. Üstteki parçanın, alttaki parçanın, üstteki parçanın, tekrar alttaki parça, üstteki parçanın kenar köşesinden. Şu kenarda bir çıkıntılarımız oluşmuş şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle çıkıntılarımız oluştu. Haroşa ilmeklerimizin olduğu. Oralardan örgümüzün düz tarafından omuz kısımlarımızı ters tarafından dikmiştik. Daha sonra çevirdik ve kenar bölümlerini ise düz tarafından dikerek kol altı bölümümüze kadar ilerliyoruz. Kol altı bölümümüze kadar ilerledikten sonra her iki tarafta da dikişimizi aynı şekilde yapıp tamamlıyoruz. Sonrasında yaka kısmını biraz toplayacağız. Yaka kısmındaki ilmeklerimizi toplayıp birkaç sıra, böyle 3-4 sıra kadar haroşa örerek ve düğmelerimizi dikerek modelimizi, süveterimizi tamamlayacağız.
Dikiş çalışmalarımızı tamamladık ve şimdi en son yakamızı haroşa ilmeklerle beraber toplayacağız ve birkaç sıra ördükten sonra süveterimizi tamamlayacağız. Şimdi ön yüzde buradan başlayacağız. Arka taraftan tekrar gelip diğer ön yüze kadar ilmek çıkartacağız. Ben ilmeklerimi tığla çıkartıyorum. Sizler şişle de çıkartabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi buradan başlıyoruz. En köşe noktadan şöyle tığımızı geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz. Daha sonra sırayla şu boşluklara batacağız şimdi. Şu aradaki şöyle görünüyor mu acaba? Şöyle bakayım. Şöyle 2 3 4 5 6 7 haroşanın olduğu yeri peki ilmekleri çıkardım. Tığımı çıkartıyorum ve şişimi geçiriyorum. Yakada da yine 4 numaralı şiş kullanıyoruz. Daha sonra sırayla şu boşluklardan batıyoruz. Şöyle sırayla atlamadan böyle aralıklı olmasın ki bu sefer de yaka bölümümüz çok kasar kendini, büzülür. Sırayla tığımızı geçiriyoruz, ipimizi alıyoruz ve şişimize geçiriyoruz. Şöyle boşluk kalmayacak şekilde sırayla ilerliyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Şuradaki yere kadar toplamda 24 ilmeğimizi çıkartıyorum. 24 ilmeğimi ön taraftan çıkardım ve şimdi geldik tam dikiş noktamızın olduğu kısma. Oradan da bir ilmek çıkartıp şişime geçiriyorum. Daha sonra arka tarafa gelmiş oluyoruz. Arka taraftaki ilmeklerimize. Arka taraftaki ilmeklerimizde yine aynı şekilde böyle boşluk kalmayacak şekilde batarak ilerliyoruz. Ne çok yan yana olsun ne de böyle aralıklı şekilde olsun. Her bir yere bata bata ilerliyoruz. Şöyle geldik arka kısma. Bu kısmı da aynı şekilde her bir boşluğa batarak arka kısmı da bu şekilde şişe geçireceğim. Ve arka kısım ise toplamda 30 ilmek olacak. Ta ki diğer dikiş çalışmamızın olduğu yere kadar. Arka tarafta da toplam 30 ilmeğimi omuz hizasının çizgisinin dikişinin olduğu yere kadar geldim. Ve şimdi orada da bir ilmeğimizi yine çıkartıyoruz. Burada da. Daha sonra yine sırayla boşluklara batarak yaka bölümüne kadar ilerliyoruz. Yine aynı şekilde ve haroşa ilmeklerimizi de yapıp şu noktada bitiriyoruz. Bu tarafta da yine diğer tarafta olduğu gibi 24 ilmeğimi çıkartıyorum. Yakadaki ilmeklerin tamamını bir tığ yardımıyla çıkartıp şişimize aktardım ve toplamda 80 ilmeğimi çıkarmış oldum. Şimdi 80 ilmeğimi şöyle arka taraftan örmeye başlıyorum. İlmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Haroşalarımı düz bir şekilde örüyorum. Kenardaki ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde örüp haroşalarımı
elde ediyorum. ...80 ilmeğimin tamamını haroşa örgü olarak örüp sırayla ilerleyeceğim ve toplamda 4 diş haroşa sırası elde ettikten sonra ilmeklerimin tamamını tek seferde birlikte kapatacağız. Daha sonra düğmelerimi dikeceğim ve süveterimi böylelikle tamamlamış olacağım. 4 diş haroşamı örüp tamamlayıp kesim işlemi için devam edelim. Yaka kısmını 4 diş haroşa sırası örerek tamamladım. Şimdi kesim çalışmamızı yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi örüyorum ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum yine. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek kesim çalışmamızı yapıyoruz. Kesim çalışmamızı ne çok sıkı ne de çok gevşek yapalım. Şöyle orta bir kesim çalışmasıyla beraber yaka kısmımı da tamamlamış olalım. Toplam 80 ilmeğimizi tek seferde kesim çalışmasıyla beraber kapatıyoruz. Daha sonrasında 2 adet düğme iliği açmıştık. Orada yine düğmelerimizi takıp çalışmamızı, süveterimizi sonlandırıp son haliyle beraber geliyorum. Şöyle. Yaka kesimiyle beraber süveterimi tamamladım. Daha sonra 2 adet düğmemi de dikip süveterimi bitirdim. Ve gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir süveter çalışmamız oldu. İstediğiniz renklerde hem kız hem erkek bebeklerinizi örebileceğiniz güzel bir model oldu. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.